Mısır'ın en iyi ve en güçlü firavunu II. Ramses. II. Ramses, eski Mısır'ın yeni krallık döneminde tahta çıkmış 19. hanedanının 3. hükümdarıdır. Manetona ve bazı tarihçilere göre 66 yıl tahta kalmıştır. Tahta kaldığı süre boyunca birçok eserler yaptırmıştır. Eserlerin üzerlerine kendisi için yazılar ve resimler kazıttırmıştır. Bu yüzden Mısır geleneklerinden biri olan yeni kralın bir önceki kralın ismini kazıttırma geleneği de II. Ramses ile bozulmuş, tarihte eksik parçalar oluşmuştur. Duvarlara kazıttırdığı figürler ve resimler ile kendi hakkında bir savaşçı kral imajı yaratsa da sadece hükümdarlığın ilk 10 yılında seferler düzenlemiştir. II. Ramses'in yaptırdığı eserler. II. Ramses'in görkemli bir kral olma çabası yaptırdığı yapılarda da açıkça görülmektedir. Yeni krallık dönemiyle birlikte görkemli yapılar yapılmaya başlanan Mısır'da kendisi adına Tep kentinde Ramesseum adını verdiği bir ölüler tapınağı da inşa ettirmiştir. Çok geniş bir alana yayılan ve çok görkemli olan bu tapınağın duvarlarına Kadeş Antlaşması'nın hikayesini kazıttırmıştır. Ramesseum'da aynı zamanda kralın devasa heykelleri de bulunmaktadır. Eşi için ise Nubya bölgesinde bir tapınak yaptırtmış, hemen yanına ise kendisi adına daha büyük bir tapınak inşa ettirmiştir. Şimdilerde bu tapınak yakınlarında bir göle yapılan baraj nedeniyle farklı bir yere taşınmıştır. Bu tapınağın duvarına da ünlü Kadeş Savaşı'nın hikayesini yazdırtmıştır. Aynı zamanda Luxor Tapınağı'na da savaşın hikayesini kazıttırmıştır. II. Ramses'in saray ve aile hayatı. Büyük Ramses, karakterini yansıtan görkemli tapınakları, sterleri ve diplomatik başarıları dışında aktif bir saray hayatına da sahipti. Babasıyla birlikte ortak hükümdar olduğu zaman da Memphis'te büyük bir saray ve harem alıp oraya yerleşti. O sıralar kendisinin iki eşi vardı. Bunlar Nefertari ve Isetnofret'ti. İki eşinin de kökenleri tam olarak bilinmemektedir. II. Ramses'in eşlerinden Nefertari'ye daha ilgi duyduğunu yaptırdığı birçok eserden anlamak mümkündür. Nefertari'nin olağanüstü güzelliği için Kraliçeler Diyarı'ndaki mezarına koyulmak üzere birden fazla heykel ve resim yaptırtılmıştır. Bazı tarihçilerin ortaya attığı spekülasyonlar II. Ramses'in diğer eşi olan Isetnofret'i bilerek gizlediğini düşündürtmüştür. II. Ramses'in katıldığı etkinliklerde yanında Nefertari'nin de bulunması, kraliçenin tarihte önemli bir yerinin olduğunu ve Büyük Ramses'in eşine ne kadar önem verdiğini göstermektedir. Nefertari birçok törende boy göstermiş, önemli kararlara da II. Ramses'in fikir danıştığı biri haline gelmiştir. Eşine bu kadar aşık olmasının yanı sıra Ramses'in haremindeki diğer kadınlara da ilgi gösterdiği açıktır. II. Ramses'in haremindeki kadınlardan 100 kadar oğlu ve kızı olduğuna inanılır. Bu çocukların her biri tarih sayfalarında görülmez. Sadece Nefertari ve Isetnofret'ten olan çocuklar tasvir edilmiş ve hikayelerde yer almıştır. II. Ramses çocuklarını Mısır'ın yönetici kadrolarına, ruhban sınıfına ve askeri merkezlere atamış, onların tecrübe kazanmasını istemiştir. Yürüttüğü bu politika otoritesini korumasında epey etkili olmuştur. Prens Kavamvaset II. Ramses'in en sevdiği çocuklarından biridir. Kral bu oğlunu hep farklı bir yerde tutmuş, yüksek mevkilere gelmesini sağlamış ve önemli görevlerde ona yer vermiştir. Memphis'in koruyucu tanrısı olan Ptah'ın baş rahipliğini yapmıştır. Bu görev eski Mısır'daki en prestijli görevlerden birisidir. Büyüdüğü ve yaşadığı bölgedeki eski krallıktan kalma birçok eserin onu büyülemesi, içinde bir arkeoloji ve mimari sevgisi oluşturmuştur. Kendisi bilinen ilk arkeologlardan biridir. Mimariye olan ilgisiyle beraber birçok tarihi eseri restore etmiş, babasına göre daha gelenekçi bir sistem yürütmüştür. Eserleri yaptıran kralların ünvanlarıyla birlikte isimlerinin de onardığı binalara kazıttırmıştır. Ölümünden sonra saygıyla hatırlanan bir bilgin haline gelmiştir. Kadeş Savaşı ve Antlaşması. II. Ramses'in hükümdarlığı süresince yaşanmış en önemli olan şüphesiz ki Hitit Devleti ile Mısır Devleti arasında geçen M.Ö. 1275 tarihli Kadeş Savaşı'dır. Kadeş Savaşı, Suriye'nin bir kenti olan Kadeş'i Hititlerden geri almak için Mısır'ın taarruza geçtiği bir savaştır. II. Ramses Suriye'deki gerilimi görmüş ve ülkenin kuzeydoğusuna bir üs inşa ettirmiştir. Piramses adındaki bu üs, Mısırlılar için hem istihbarat merkezi olmuş hem de Suriye'ye geçişi kolaylaştıran stratejik bir konumda bulunmasıyla önem kazanmıştır. Aynı zamanda Akdeniz'in kıyılarından Mısır'a gelecek saldırılar için de savunma noktası haline gelmiştir. II. Ramses Hititlerden önce davranmak üzere M.Ö. 1274 yılında Amon, Ra, Ptah ve Set isimlerindeki 4 kol ordusuyla birlikte Suriye'nin Kadeş kentine doğru yola çıkmıştır. Mısırlılar bu savaşa yaklaşık 20.000 kişilik tam teşekküllü bir ordu ve dönemin ötesinde bir teknolojiye sahip savaş arabalarıyla hazırlanmıştır. Savaş esnasında II. Ramses önderliğindeki Amon kol ordusu ana ordudan epey uzaklaşmış bulunuyordu.
Kadeş kenti yakınlarında aldıkları bir istihbarat ile Amon birliği Hititlere beklenmedikleri bir anda saldıracaklarını düşündüler. Kent yakınlarında bir yere kamp kurdular. Hititler en az Mısırlılar kadar da savaşa hazırdı. Hitit kralı 2. Muvatalli, vassallarıyla yaptığı anlaşmalarda ülkesini sefer sırasında Anadolu'dan gelecek saldırılar için güvenceye aldı. Hitit ordusundaki savaş arabası teknolojileri Mısır'a göre daha ilerideydi. Mısır'daki arabalarda sürücüleriyle beraber bir savaşçı bulunurken Hitit'te savaşçı sayısı 2 idi. Bu da savaş arabasıyla yapılan muharebelerde Hitit'i avantajlı bir hale getiriyordu. Ordunun kalan kısmı ise çağın gerektirdiği şekilde piyadelerle donatılmıştı. 2. Ramses komutasındaki Amon birliği kamp yaptıkları sırada daha önce aldıkları istihbaratın yanlış olduğunu yakaladıkları Hitit ajanlarından öğrenmişti. Ancak Hititliler hızlı harekete geçtiler ve Asi Nehri'ni geçen Mısır ordusunu hazırlıksız yakaladılar. Ra birliği ise gelen saldırı karşısında çaresiz kalmıştı. Çok az Mısır askeri 2. Ramses'in yanına sağ ulaşabilmişti. 2. Muvatalli önderliğindeki Hitit, kaçan askerleri takip etmiş ve Büyük Ramses'in de olduğu ana kampa ulaşmıştı. Çağın gördüğü en kanlı çarpışmalardan birisi gerçekleşmişti. 2. Ramses savaşa bizzat katılmakta kalmayıp yenilmek üzere olduklarını anladığı sırada deniz yoluyla arkadan yolladığı yedek ordunun yetişmesiyle durumu eşitlemeyi başardı. Bu sayede Mısır Hititleri bozguna uğratmayı başarmış ve geri püskürtmüştür. Geri çekilen Hitit ordusu nehri geçerken büyük kayıplar vermiş, neredeyse imha olmuştur ve 2. Ramses önderliğindeki Mısır ordusu Hitit'e karşı görkemli bir zafer kazanmıştır. Bu hikaye 2. Ramses'in emriyle kendisinin yaptırdığı neredeyse tüm eserlere hem resim hem de yazı olarak koyulmuş ve yazdırtılmıştır. İronik bir şekilde Kadeş Savaşı'nı aydınlatan başka bir Mısır kaynağı yoktur. Aynı şekilde Hititlerde de bu konu hakkında hiçbir eser ele alınmamıştır. Kadeş Antlaşması savaştan 17 yıl sonra M.Ö. 1258 yılında tarihin ilk yazılı antlaşması olan Kardeşlik ve Barış Antlaşması olarak imzalanmıştır. İmzalanma nedenlerinden birisi ise Mezopotamya'da aktif bir role bürünen Asur devletidir. Bir dönem Mısır'da da egemen olan, Mittanileri boyundurduğu altına alan ve Fırat'a kadar ilerlemiş olan Asur'dan çekinen ve kendilerini güvene almak isteyen Hitit ve Mısır devletleri Kadeş Antlaşması'nı imzalamıştır. Anlaşma metni Karnak Tapınağı'nın bir duvarına da yazılmıştır.